bir şekilde hep çıkmadı aklımdan. Araya iki tane farklı oyun yaptım. Ama sonra dedim ki yani artık tamam bunu yapmak istiyorum. İlk repliğini duyana kadar hakikaten nefes alamadım ve sürekli olarak gurur ve heyecan gözyaşı döktüm. Ben çok samimiyetle söyleyeyim, daha az olgun yetişkin oyuncular tanıyorum. Orada da güzel yaptığımı düşünüyorum. Evet ki buradasın. Yani bu oyunda nerede olduğumun çok farkındayım. Arkadaşlarımın yardımcı oyuncusuyum. Pas veriyorum onlara. Bir çocuğun isteyebileceği her şey vardı. Eğleniyorduk. Yeri geldi mi oyun oynuyorduk. Burak'la beraber hatta çıkışta AVM'ye gitmiştik. Orada dua ettik ikimiz beraber. İnşallah seçiliriz diye. Ya çok tatlısınız. Seçildik. Yaşasın. Ve ikimiz seçildik. Gerçekten şu an bu mu geldi aklına, vay be dediğimiz şeyler oldu yani. İki farklı oyun gibi oldu. O da bence çok güzel. Hiç prova yaparken birbirlerini görmediler. Hep ayrı ayrı prova yaptık. Aysun Öz'e Başka Şeylere hoş geldiniz. Bugün çok genç konuklarım var ve hepsi bence çok da büyük yetenek ve gelecekte onları bence çok daha fazla göreceksiniz. Medya oyunundan bahsedeceğiz. Medyayı konuşacağız ama izlediğiniz medyalardan ve bildiklerinizden çok farklı bir versiyon bu. Hira Tekindor'un yönetmenliğinde ve Defne Kayalar'ın da yer aldığı bu güzel oyunu bol kahkahalı, bol neşeli konuşacağız diye düşünüyorum. Evet, yanımda tabii ki Hira Tekindor, Defne Kayalar, Abdullah Burakkaya, Ayaz Çoban, Ayaz Gülşen ve Tarık Sarıyer var. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Evet, şimdi önce çocuklara bir merhaba demek istiyorum izninizle. Dün akşam izledim premieri. Harikaydınız gerçekten. Tebrik ederim. Ve ayakta alkışlandınız. Ve bu büyük bir başarıydı ve ben sizin heyecanınızı hiç hissetmedim. Hiç hissettirmediniz ve müthiş bir oyun çıkardınız ve çok da farklı bir oyun izledik. Biz büyükler de biraz şaşırdık doğrusu. Böyle bir medya beklemiyorduk çünkü. O yüzden öncelikle hemen kısa bu oyun size ne hissettirdi? Dün akşam dizleriniz titredi mi? Nasıl bir heyecan yaşadınız? Oradan başlayalım. Hadi senden başlayalım. Tamam başlayalım. Ben oyundan önce yani zaten herkes biliyor çok heyecanlıydım. Hatta zaman zaman herkese de belli ettiğim için benimle konuşma falan yaptılar herkes. Hira'dır, Cenab'dır falan herkes konuşma yaptı benimle. Ve en sonunda zaten beklediğimiz gibi oldu. Mükemmel bir oyun oldu. Başladığım an zaten yavaş yavaş alışınca oyuna gerisi artık akıyor ve daha böyle rahat oynamaya başlıyorsun. Ve bu da beni mutlu etti. Beklediğim gibi olmadı. Gerçekten biraz korkuyordum hata falan yaparım diye ama çok güzel oldu. Mükemmel bir oyun çıktı ortaya. Evet, bence de öyle. Ayaz, sen ne dersin? Ben de yerimde duramıyordum. İlk çekimin premieri bittikten sonra çok heyecanlıydım. Bir saat bir ara vardı ve o sürede çok heyecanlıydım. Böyle yalnız takılmak istiyordum. Yerimde duramıyordum. Sonra sahneye gittik. Heyecanım 2 katına çıktı. Doğal olarak tabii ki. Ve sahneyi de gördükten sonra dedim artık hazırım. Seyirci karşısına çıkmalıyım. Ve çok da güzel bir oyun oldu. Evet. Çok istediğim gibi oldu yani. Oyun çok güzel geçti. Ne güzel. Evet, diğer Ayaz. Ayaz çok aramızda bugün. Oyundan önce herkesten daha çok heyecanlıydım. Yerimde duramıyordum. Her an bir yerlere koşturasım, enerjimi atasım geliyordu. Ondan sonra sahneye çıktım. Nasıl bu kadar 25 dakika falan boyunca nasıl yatacağım diyordum. Yattım. Her yerim kıpırdanmak istiyorum. Anonsu bekliyorum. Anons bir türlü gelmiyor. Ondan sonra anons geldi işte. Başladık oyuna. İlk gözümü açtığımda her yerde seyirci bir garip geldi. Yani bir provalardaki gibi çok garip geldi. Ondan sonra başladık oyunu devam ettirdik. Seyirci yokmuş gibi devam ettik. Ama yani seyirci olmasına rağmen bayağı güzel bir oyun çıktı. Çok Olmasına güzel. rağmen. Gerçekten. Seyirciye rağmen iyiydi. Evet, Burak sen neler söyleyeceksin? Ben de herkes gibi çok heyecanlıydım. Heyecanlı olmayan yoktur diye düşünüyorum. Yok. Bir an önce oyunun gelmesini bekliyordum. Zaman geçiyordu. Geçiyordu. Bekleyemiyordum. Şimdi siz bu kadar hareketliyken orada 25 dakika yattınız Evet. herhalde değil mi? 25 Evet, dakika nasıl Gözümüzü yattınız? açmadan ama hiç kıpırdamadan. Evet, en zor kısmı bence oydu. Oyundan daha zordu gerçekten. Zaten oyundan çıkınca da söyledim oyundan daha zordu yapmak. Orada yatmak O gerçekten. bir yerde sırrı herhalde. Evet. Ben onu da düşündüm. Üşüdüler mi acaba dedim doğrusu. Ama neyse sıcaktı, hatta biz fazla ısıtılmıştı. İçerisi soyunmaya başladık bir süre sonra. Evet Hira, neticede çok güzel bir oyun çıktı ortaya. Ve dediğim gibi farklı bir medya izliyoruz. Biz her zaman çocukların konuşmadığı,
Oysa bütün aslında hikayenin çocuklar üzerine kurulduğu bir oyunu çocuklar olmadan izlerdik ya da bilirdik. Şimdi bu farklı bir versiyon ve günümüzde geçen versiyonu. Aileyle ilgili, kadınla ilgili, çocuklarla ilgili, erkekle ilgili, erkek meselesiyle ilgili ya da pek çok şey söylüyor. Dolayısıyla senin oyunu buraya taşıma hikayeni de merak ediyorum. Yani ben bu oyunu 2016 yılında Londra'da seyrettim ve çok etkilendim gerçekten ve o zamandan beri hakikaten aklımdaydı yani bir ara bunu Türkiye'de yapmak isterim. Ama hep de bir yandan da yani çocuk oyuncularla çalışmak nasıl bilmiyorum, hiç böyle çocuklarla bir şeyim yoktu daha önce, hani bir çalışmamıştım. O biraz korkutuyordu ama bir şekilde hep çıkmadı aklımdan. Araya iki tane farklı oyun yaptım ama sonra dedim ki yani artık tamam bunu yapmak istiyorum. Bir audition açtık ve çok şahane 4 oyuncu seçtik. Sonra Defne geldi ve hakikaten iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum yani çok bir içime sindi diyebilirim. Evet, vallahi ellerinize sağlık. 4 oyuncu var ama aslında sahnede 2 çocuk oyuncumuz var. Dönüşümlü oynuyorlar. Tabii ki. Defne, senin için de hani farklı bir oyun diye. Çünkü hepimiz için farklı bir Evet. oyun. Senin için nasıldı? Ben dün sabah uyandığımda bugün premier var ve kendimle ilgili hiçbir derdim yok. Bütün derdim acaba onlar ne hissediyor idi ve sahnenin üzerinde her iki oyunda da ilk ekiple de ikinci ekiple de en son oyuncular olarak birbirimize iyi şans dileyip sarıldığımızda bunu itiraf etmeliyim. Arkada geçtikten sonra o ilk anons sonrası Burak'ın ya da Ayaz'ın hangi oyunda olduğumuza bağlı ilk repliğini duyana kadar hakikaten nefes alamadım ve sürekli olarak gurur ve heyecan gözyaşı döktüm. Yani ilk defa ben kendi oyunlarımdan önce heyecanlanırım ama biraz gerginlik gibidir yani böyle. Burada çok tuhaf bir yani ne olur istedikleri şey olsun, tam istedikleri gibi olsun. Yani herkes diyor ki o heyecanın sebebi senin işte anne olman. Hiç ilgisi yok oyuncu olmamla ilişkili. Çünkü bir oyuncunun ilk oyundan önce sahne üzerindeki endişe ve yalnızlığının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ve onu hissettiği için her biri, bu çok da güzel bir duygu. Ben onlar adına heyecanlandım yani. Çünkü çok da benim için de çok güzel bir tecrübe bu arada. Yani ben ilk antrenmanı yapacağımsa da bir dakika benim sıram geldi. Onlar çok iyi götürüyorlar oyunu. Hani onların seviyesine çıkmam gerekiyor gibi bir hisle girdim her iki oyunda da. Evet. Çok zevkli. Bence de öyledir ama şimdi senin yerine kendimi koymaya çalışıyorum da orada aslında herkes büyük ihtimalle hani oyunu, her şeyi unutup tamamen çocuklara odaklandı ve onlar mutlu olsun, onlar üzülmesin diye de bir şey var, çaba var sanki. Ben çok samimiyetle söyleyeyim, daha az olgun yetişkin oyuncular tanıyorum. Yani son derece olgunlar, oraya ne için geldiklerini biliyorlar. Oradaki endişe çocuklar üzülmesinden ziyade tecrübe eksikliğinde çaresiz hissetmesinler. Yani Evet. belli bir şekilde sahnenin üstünde pişiyoruz. Yani orada mikrofon giderse ne yapmamız gerektiğiyle ilişkili diğer oyuncunun mikrofonuna yaklaşabiliriz falan. Bir takım tecrübelerimiz var. Benim buradaki genç arkadaşlarım bu tecrübeleri çok yani 5-6 oyun içerisinde edinecekler. Evet. Henüz bilmiyorlar. Onun heyecanı aslında. Yoksa bence çoğu tanıdığım aktör aktristen daha çok çalıştılar ve çok hazırlardı sahneye çıkmaya. O konuda hiçbir endişem yoktu. Ezber unuturlar mı, oyunu unuturlar mı hiç böyle endişelerim yoktu. Dış etkenlerle ilgili aksilikleri kendi ritimlerini bozmadan devam ettirebilecekler mi? Çünkü tamamen tecrübeyle ilişkili çok da güzel yaptılar. Evet, müthişlerdi ya. Ben premier olduğunu hissetmedim. Yani normalde premierlerde hani ilk oyunun günah olmaz lafı vardır ama dün akşam hiç günah yoktu ortada ve müthiş ve şunun altını çizmek lazım hani seyirciler için de. Gerçekten oyunun çok büyük bir bölümünde biz çocukları izliyoruz. Tamamında. Yani Tamamında Evet. çocuklar var. Defne arada giriyor. Defne yardımcı oyuncu Evet. durumunda yani. Ben Hira'ya da söyledim yani afişte de ismimin diğer isimlerin altında yer alması gerekiyor. Onlar başrol diye. O da yapacak bir şey yok. Oyunun adı Medea ve Evet. o yüzden senin ismini yazması gerekiyordu. Ben yani bu oyunda nerede olduğumun
çok farkındayım. Arkadaşlarımın yardımcı oyuncusuyum. Pas veriyorum onlara. Evet, yani orada da aslında bunu özellikle söylememin sebebi farklı, bu açıdan da farklı bir oyun. Oyunun adı Medea. Medea ikinci planda kalıp çocuklar üzerinden anlatılıyor ve bir büyük oyunu, bu çocuk oyunu değil ama çocuklar 65 dakika boyunca sahnede ve onlar başrolde. Biz şimdiye kadar hani daha önce Hira'ya da sordum, ben hani böyle bir büyük oyunu bilmiyorum, çocukların bu kadar hani başrolde olup büyüklerin ikinci planda olduğu ve büyüklere oynanan bir oyun. O yüzden de çok farklı. Ben de Bence hiç seyretmedim. seyircinin alışkanlığını bozan bir şey, ezber bozan bir şey. Doğru. Ben de hiç görmedim daha önce. Yani bu dediğiniz gibi yetişkin oyununda iki çocuğu başrole koymak hiç gerçekten, sen seyrettin mi daha önce bilmiyorum ama ben hiç ilk defa böyle bir metin okudum. Zaten bu çok etkiledi beni en başta. Evet, o açıdan da çok farklı. Tabii gençlere şimdi onu da soracağım. Hazırlıklar nasıl geçti? Bir kere belki audition'a dönmemiz lazım. Audition'lara katıldınız. Oradan başlayarak bu oyuna katılım süreciniz nasıl gelişti? Nasıl hazırlandınız? Neler yaşadınız? İlk önce audition'dan başladım, audition zamanında. Ben aslında bilmiyordum. Bir anda annem eve çok heyecanlı bir şekilde geldi. Aslında benden çok annem istiyordu ilk baştayken. Dedi bir tane audition var Tarık. Çekmen lazım. Çok güzel bir şeye benziyor falan. Ben de ne audition dedim, dizi mi reklam falan. Tiyatro dedi böyle. Baktım böyle bir tekste göz gezdirdim. Yani tabii o zaman bu kadar bütün tiyatro teksti yoktu zaten. Sadece bir kısmı vardı audition'da. Baktım böyle güzeldi falan. Sonra çalıştım. Bir çektim en sonunda. Sonra gerçekten de güzel çektiğimi düşünüyordum. Bayağı da ümitliydim seçileceğimden. Sonra zaman geçti ve bir aşama daha oldu. Onda da Omnia'nın kendi yerine gittik. Orada da izlediler bizi. Sonra orada da güzel yaptığımı düşünüyorum. Evet, ki buradasın. Sonra da işte seçildim galiba. İlk provalara başladığımız zaman falan çok eğlenceli geçiyordu. Hira demişti zaten daha demin. Nerf kapışması falan yapıyorduk. Hep birbirimizle eğlendik falan. Hem çalışmalı hem de eğlenmeli bir zaman oldu benim için. Çok eğlendik. O bütün 2,5 ay arasında hep böyle mükemmel eğlenceli provalar geçirdik. Hiç böyle tamamen çalışmaya dayalı veya böyle hiç çok aşırı sıkılacak bir prova olmadı yani şu ana kadar. Ama zaten oyun da öyle. Oyunun içinde de oyun oynadığınız için o yüzden sizin için kolay oldu diye düşünüyorum. Yani son ana kadar zaten bir çocuk odası diye başlıyor oyun yani. Evet. Zaten son anda böyle karanlıklaşana kadar bayağı bir onların hayatını seyrediyoruz ilk 40 dakikası falan. Sonra zaten olan oluyor ve Evet. Ve durum zaten değişiyor. biz zaten ilk başladığımızda çok daha biz izlemiştik zaten Era'nın bilgisayarına falan. Çok daha böyle çok fazla eklemişiz üstüne. Şimdi ilk gittiğim günden bayağı geliştiğimizi düşünüyorum hepimizin. Çünkü yani öyle de olması gerekiyor zaten. Bir sürü provaya girdik ve bayağı da geliştik. Eminim öyledir. Aynı zamanda bir eğitim görmüş de olduk yani. Tabii. 2,5 Bence ay bir boyunca okul gibi oldu size Evet, bizim Medea. için bir oyunculuk eğitimi gibi oldu böyle de. Evet, ne güzel. Çok şanslısınız bence. Senin için nasıl bir deneyimdi? Benim için de ben audition'dan başlamak istiyorum. Evde uzanıyordum. Canım çok sıkılıyordu falan. Sonra annem geldi. Ayaz bir audition geldi dedi. Ben tabii bilmiyorum daha. Benim hangi dizi ya da film? Tiyatro dedi. Kimse tiyatro beklemiyordu herhalde Evet, değil mi? Bu beklemiyordu. sürpriz olmuş Benim size. zaten ilk tiyatrom bu. Ve çok heyecanlıydım o yüzden. Neyse çektim birinci aşamayı falan. Ondan sonra acaba bekliyorum, acaba ne oldu, seçildim mi? Sonra bir aşama daha varmış. Onu da öğrendim. Onun için de yine Omnia'nın kendi yerine gittik ve orada da bir audition verdim. Sonra bekledim ve bir anda böyle otururken sette oturuyordum ve anneme bir telefon geldi. Ve annem telefonu kapattı, mutlu mutlu böyle gülüyor. Dedi, oğlum seçilmişsin dedi. Ben de çok mutlu oldum çünkü ilk tiyatrom, heyecanlıyım. Ne yapacağım acaba, nasıl geçecek, provalar nasıl yapıyorlar, nasıl ilerliyor. Sonra bir de ben provalara giderken bile premier heyecanıyla gidiyordum. O mutlulukla gidiyordum çünkü yani bir çocuğun isteyebileceği her şey vardı. Yani eğleniyorduk. Yeri geldi mi oyun oynuyorduk. Provalarımıza odaklanırken aynı zamanda oyunla birlikte hem Tarık'ın dediği gibi öğretici bir oyunculuk eğitimi aldık. Ve çok güzel geçti gerçekten. Yani benim için en eğlendiğim proje diyebilirim ben sizin için. Umarım herkes böyle bir deneyim yaşar. Premier'de de zaten hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle hakkını verdiniz. Ben şahidim. Ayaz, sen nasıl anlatacaksın bakalım kendi Ben deneyimini? de şeyden başlayayım, audition'dan başlayayım. Ya ben ilk önce annem demişti bir tiyatro audition'u var. Hadi gel çekelim bunu. Ondan sonra ben zaten seçileceğimden çok ümitli değildim. Çektim. Neyse. Ondan sonra dedi Ayaz ikinci bir aşama varmış.
İstanbul'a Omnia yapımın kendi yerine gidiyoruz dedi. Orada da bir sürü çocuk arasından seçileceğimi çok düşünmüyordum. Sonra Burak'la beraber hatta çıkışta AVM'ye gitmiştik. Orada dua ettik ikimiz beraber inşallah seçiliriz diye. Ya çok tatlısınız. Ondan sonra yarın uyandım. Annem odamı açtı. Odamın kapısını açtı. Girdi içeri. Ayaz seçilmişsin dedi. Ben çıldırdım, hem uyku sersemiyim. Öyle bir sevindim ki. Ondan sonra işte Ayaz'ın dediği gibi bir çocuğun isteyebileceği her şey var oyunda. Senaryoda bütün her şey var. Yani özellikle ekip de çok iyi. Hem öğretici hem eğitici. Çok güzel bir deneyim oldu bize. Zaten premierde en son sahne arkasına selam verip girdiğimizde orada Tarık, ben ve Defne abla öyle bir sevindik ki. Zıpladık. Ayaz Bursa'dan gelip gidiyor. Yani çok yorucu ama hiçbir zaman da ben de geldim yorgunum gibi bir şeyi de asla hiç hissettirmedi bize yani. Ne güzel, ne mutlu. Burak neler söyleyecek? Sen nasıl aldın haberi? Sen nasıl aldın haberi? Bisiklet sürüyordum. Geldim. Annem böyle telefonla konuşuyor. Pardon, telefonla konuşmuyor. Yanlış yer. Dur. Mesajlaşıyor. Mesajlaşıyor. Evet. Böyle böyle bir şey var dedi. Bunu çekmemiz lazım dedi. Hemen eve gittik. Ezberlemeye çalıştım. Ezberledim. Senaryoya baktım önce Tarık gibi. Çok güzeldi senaryo. Herkes çekerken keyif almıştır. Ben çok keyif aldım şu anda. En severek çektiğim video olabilir. En çok nesini sevdiniz oyunun? Çok eğlenceliydi. Eğlenceli mi? Çocuklar için çok eğlenceli. Ve benim de Ayaz gibi ilk tiyatrom oldu. İşte oyun oynuyorum. Annem geldi dedi ki Burak seçilmişsin dedi. Başta pek inanmadım. Çünkü çok iyi bir şeydi. İnanması zor. Çok istiyordun demek ki. Çok istiyordum. Senaryoyu görünce zaten Bana annem dedi ki bir şey kalmış dedi. Şimdi oraya gideceğiz dedi. Birkaç gün sonra dedi. Gittik. Orada da yaptık tabii ki. Şu arkadaşın arasından seçildik. Çok mutluydum. Ki beraber dua ettik o yüzden. Hala mutlusun. Evet. Hala mutlusun. Dualarınız gerçek oldu. Evet. AVM'ye gittik işte Ayaz'la beraber. İlk başta Ayaz'ın dediği gibi dua ettik. Sonra oyun oynadık. Sonra işte bir şey oldu. Seçildik. Yaşasın. Ve ikimiz seçildik. Evet, bir de üstüne. Evet. Evet. Oyunun içerisinde mesela en sevdiğiniz bölüm hangisi? Var mı? Ben şuradaki şu sahneyi çok seviyorum. Valla ben Ya da hepsini bunu. seviyorum. Var mı? Ben de hepsini seviyorum. Seçemeyiz yani. O kadar eğlenceli bir oyun ki. Asla seçemeyiz. En sıkıcı sahnesi bile eğlenceli. Evet, sıkıcı sahne yok gerçekten. 65 dakika inanılmaz hızlı geçiyor. Çocuklar bir de oynarken zaten bir çocuk odasında izliyoruz oyunu. Onlar oynarken gerçekten bir ara şey diye düşünüyor insan. Ya bu çocukların enerjisi gerçekten hiç mi? Gerçekten gerçek hayat gibi. Gerçekten de böyleler. Oysa hani dünyanın herhangi bir yerindeki bir çocuk odası orası. Konuştukları şeyler evrensel, oynadıkları oyunlar, kullandıkları işte oyuncaklar hepsi çok mesele de evrensel bir taraftan da. Defne, sen özellikle oyunun bu bakış açısını nasıl değerlendiriyorsun? Yani hem kadın açısından, çocuklar üzerinden kadın açısından da çok iyi bakıyor. Ortada hiç erkek olmadığı halde aslında onun çocuklara, kadına karşı davranışı ya da hissettirdikleri olayın hepsini anlıyoruz. Ya pek çok noktaya da şu anda içinde yaşadığımız meseleye de bir taraftan 2500 yıllık olabilir o hikaye ama günümüzün diliyle anlatıyor. Günümüz perspektifinden bakıyor. O yüzden genel olarak yorumun oyunla ilgili kadına ve çocuğa bakışı. Çok kaçınılmaz bir durum var. Medea işte milattan önce 430 yılında bir kadın olarak kocasının bırakıp gittiği durumda toplum ve evlilik sonrası sahip olduğu haklar, Medea'nın durumu, kollaması gereken şeyler bugünkünden çok benzer şeyler var ama farklı. Yani Medea özgüvenindeki bir kadın milattan önce 430 yılında bir şeyler yapıyor olabilir. Bugün yapacağı şeyler bambaşkadır. Oyun oraya odaklanmıyor. Çünkü 2000 küsur yıl önce o çocuklara ne olduysa bu çocuklara da aynı şey oluyor. Yani Medea hakkını başka türlü arayabilir. İşte medeni kanun var, başka şeyler var. İçinde yaşadığı şey aynı ama baş kaldırısında farklılıklar var. Ama çocuklar için bu anlamda kurban olma durumu, yaşadıkları durumun özellikle abi tarafından tanımlayamasa da durumun farkındalığı, kardeşini kollaması, bunlar değişmeyecek şeyler. Ve asıl önemli olan da bu. Yani iki insan arasındaki ilişki ne şekilde olursa olsun tamamen varlığı, hayatını sürdürebilme şartları anne babasına bağlı olan çocuklar orada yaşanan şeyden en çok etkileniyorlar. Yani
yetişkinler çocukları da düşünmek zorunda. Çocukları öncelik düşünüyorsalar zaten bu oyundaki durum olmaz. Yani baba eve geliyor gidiyor, işte küçüklerin doğum gününe kaç yıldır gelmemiş, kendilerini suçlu, yanlış sebepleri arıyorlar. Ama o, yani işte görüyoruz, bu metin, orijinal metinden de anlayabildiğimiz şey o zaman da öyleymiş. O çocuklar da aynı şeyi yaşamıştır. Bilmemize gerek yok ama birileri demiş ki biz bunu gerçekten çocuklara soralım, ne hissediyorsunuz? Ve onlar da, yani biz özel bir şey hissediyoruz dememize gerek yok. Biz dünyanın her yerinde olabilecek bir çocuk odasında 2500 yıl önce ya da şimdi aynı şeyleri hissediyoruz. Bunu bugüne kadar duymamış olmanız sizin hatanız diyor bence oyundaki karakterler. Ve o yüzden de yani anlatılması çok zekice bir yol seçilmiş bir oyun. Niye bugüne kadar bunu hiçbirimiz düşünemedik diye de düşünüyor insan. Yani bütün oyunlara, tarihteki bütün romanlara, tarihi anlatan her şeye baktığımızda aslında şimdi bir başka bakış açısıyla tekrar anlatılması gerektiğini görüyorum. Hep ilk varılması gereken yer aslında buymuş. Evet, ben de aynı şeyi Hira'yla çekim öncesi konuşurken aslında en doğru yerden bakılmış hali meseleye bu bence de. Ve toplum için en faydalı şekli de bu. Buradan baktığımızda bir yere daha kolay varıyoruz ya da bir çıkarım yapıyoruz ya da belki hani buradan bakarak belki bir düzelme yoluna ya da bir şeyleri tamir etme yoluna gidebiliriz diye düşündüm oyunu izlerken. Bir de aynen dediğin gibi 2500 yıl önceki insanla şimdi 2024'te bu kadar teknolojinin geliştiği, yapay zekalardan bahsettiğimiz, işte artık otomobillerin, işte bütün makinelerin en teknolojik versiyonları üretiliyor ve bu gelecekte de daha fazla şey yaşayacağız. Ama hiç duygularımız değişmiyor. Hala aynı yerdeyiz. Bu değişmiyor ama değişmiş gibi de yapıyoruz bence. Ya sanki bunları yaşamıyormuş gibi, halledebiliyormuşuz gibi de yapıyoruz. Belki problemleri çözemememizin sebebi de bu. Yani sorguladığım şeylerden biri de buydu oyunu izlerken. Yani değişmeyen insan duyguları. Evet. Başka neler anlatacaksınız oyunla ilgili bize? Şimdi premier oldu. En büyük heyecan premierdi. Şimdi en büyük heyecan ikinci oyun mu olacak? Heyecan kalmadı. Kalmadı. Vallahi süper. ne yalan söyleyeyim, bende var yine. Benim heyecanım böyle kolay kolay gitmez. Daha önce de oynadığım tiyatroda da öyleydi. Birkaç kez oynamam lazım ki hiç heyecanım kalmasın. Çünkü ben heyecanın aslında insanı beslediğini düşünüyorum. Motive de ediyor. Evet, ama fazla heyecan da tabii zarar yine. Ama ikinci oyunda yine hatta daha da güzel bir oyun sergileyeceğimizi düşünüyorum. Gittikçe üstüne katlaya katlaya gideceğiz. Yani inşallah öyle olur. Öyle. Yani bende de şey var. Yani bende de çok az heyecan var. Ama benim bütün heyecanım, yani neredeyse bütün heyecanım seyircilerin karşısında oyun oynamaktı. Evet, Yani ama onu yaptınız, başardınız evet, artık. yaptık. İkinci oyunda da artık çok az heyecanla devam edeceğiz. Evet. O göz göze gelmekten mi korkuyor insan? Yok ya, Niye yok ya. endişeleniyor Göz göze seyirciyle? gelmek kolay bir şey bence. Evet. Evet, canlı bir performans. Evet. Çünkü bir hata yaparsan geri dönüş olmuyor. Hata yapma payı yok. Bunun için de çok profesyonel olman lazım. Ama Ama siz çok çalıştık İşte yani. ona evet. Bunun için. Her O yüzden türlü çok heyecan böyle yok şu an. hep soruyorlardı. Peki şu olursa ne yapacağız? Şöyle olursa ne Evet, olacağız? hata yapma payı yok Yani çünkü canlı bir Şu şey. olursa, hatta biri şey dedi. Peki ya nazar değerse ne yapacağız? Yani o kadar böyle şey konuşuldu ki yani. Bunu bile konuştuk yani. Şu olursa Evet. şu olursa. Onun için nazara bile hazırız yani. Hazır. Ya bu arada oyuncu koçumuz da çocuk psikologumuz da bizi tabii çok doğru yönlendirdiler. Yani o da biz çok ne sorularla karşılaşacağımızı önden bilsek de esas mesele anında gelişen durumlarda birbirimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılamak ve doğru anlatabilmekti. Umarım yani hem akıllarındaki sorulara doğru cevap verebildik hem de bütün konuyu umarım doğru konuşmuşuzdur. Yani çünkü sorular sordular, son derece akıllı sorular sordular. Belki sen bahsetmek istersin Yok bundan. yok, gerçekten yani her şeyini dediği gibi Defne'nin de psikolog ve çocuk oyuncu koçumuzla hani şuna şöyle yaklaşmamız lazım, bunu şöyle ifade etmemiz lazımlara kadar her şey çok net baştan konuşuldu yani. Biz çünkü gereğinden fazla hassaslaşabileceğimizi fark ettik ilk başlarda. Yani neleri anlatmalıyız, onu da söylemeliyim. Bizi doğru yöntemlerle, bilimin söylediği yöntemlerle sakinleştirip nasıl bu durumun doğru... Çünkü sert bir oyun oynuyoruz yani sonunda. Ve çok güzel sorular sordular. Finalle ilgili de çok doğru sorular sordular. Bizi şaşırtan
şaşırdık demeyeyim, aslında çok akıllı insanlarla bir aradayız. O anlamda şaşırmadık da yani böyle gerçekten şu an bu mu geldi aklına, vay be dediğimiz şeyler oldu yani. Ya çok gurur vericiydi, ben dönüp dönüp aynı şeyi söyleyeceğim yani hakikaten. Ve pardon, bir şey daha söylemek isterim. Ve 2 farklı oyun gibi oldu. O da bence çok güzel. Hiç prova yaparken birbirlerini görmediler. Hep ayrı ayrı prova yaptık. Dolayısıyla yani şey de demedik, hani burada bunu yapıyorsun, burada bunu yapıyorsun da demedik. Biraz serbest bıraktık. İşte böyle taklit yapıyorlar mesela. Hepsi kendi ne yapıyorsa onu yaptı. Ve öyle bıraktık onları. Dolayısıyla böyle hani 2 farklı oyun gibi de oldu. O açıdan da bence çok çok daha iyi oldu. Bilmiyorum, arada alışveriş merkezinde buluşup sen orayı nasıl oynuyorsun, ben şöyle oynuyorum falan diye birbirinize taktik verdiniz mi? Demişliğimiz var. Gerçekten mi? Ama taktik vermedik. Sadece Ha, tamam. birbirimizin nasıl yaptığını öğrendik. Tamam. Evet. Yo, herkes özgün. Yani ördek taklidi farklıydı. Dün mesela seyretmediler hani biri oynarken. Birbirlerinin Yok, oyunlarını evet. izlemediler. Aslında merak ediyordum ama yani herkes Ben de merak merak ediyordur ediyorum ama ama premierden sonra gitti o merak. ama zaten kendimiz için de daha iyi olur çünkü mesela kendimizde olmayan bir şey onlarda görürüz falan, hırs falan olur. Her an yanlış şey yapabiliriz. Evet, insanın doğallık kaçıyor. Mesela onda gördüğümüz bir şey yapmaya çalışırsak ikimiz de tıpatıp aynı oluruz ama aslında Hira'nın amacı da o zaten. Biraz daha böyle azıcık daha farklı. Bazı kısımlarda doğaçlama yapıyoruz zaten. Laf olarak da, şey olarak da, hareket olarak da. O yüzden ben yani ikimiz de farklı insan olduğumuz için, yani hepimiz farklı insan olduğumuz için hepimizin düşüncesi farklı oluyor. Evet. Aslında oyunun içerisinde bayağı doğaçlama var o zaman. Yani Yani onların doğaçlama gibi bir şey, yani sahne yani. üstünde doğaçlama yapmıyorlar ama provalarda burayı şöyle yapsam dedikleri şeyleri eğer uyuyorsa tuttuk Evet. ve demedik diyerek ve bak onlar bunu yapıyor sen de bunu yap falan yapmadık. Herkes kendi neyle geliyorsa onu öyle bıraktık. Çok çok daha doğal oldu. Orada oynuyorlar ya şimdi, atlıyorlar, zıplıyorlar, çeşitli hareketler yapıyorlar. Onların hepsinde hep aynı oyunları mı, aynı hareketleri mi yapıyorlar Hayır. mesela? Değil mi? Tabii. Orada yine de böyle bir kendi Çatışma içinde- sahnesinde evet. var mesela oyunun başında. Onu her oyun farklı bir şey oluyor. O yüzden çok eğleniyorlar bence zaten. Yani her oyun kendi içerisinde farklı gelişiyor hareketleriniz. Laflar değişmese de farklı oynuyorsunuz ya da bazen. Yani- O da güzel. Tarık'ın dediği gibi şey, yani mesela biz provalarda birbirimizi izleseydik muhtemelen şöyle olurdu. Mesela Burak böyle yapıyormuş, ben burayı böyle yapmıyorum, ben de böyle yapayım derdik. Ve iki oyunda birbirine tıpatıp aynı olurdu neredeyse. Evet. O yüzden birbirimizden bağımsız provalar yapıyoruz ama yani yine de çok güzel şeyler çıkarıyoruz. Yani siz oyuncu olarak da orada kendiniz bir katkıda bulunuyorsunuz o karaktere. Her biriniz ayrı ayrı. Bu da ayrıca keyifli bence de. Hira, İngiltere'de izlediğinde seyircinin tepkisiyle, şimdi bizde daha yeni premier yaptı. Dün akşam ben de premierde izledim. Neticede bir akşam buluştu seyirciyle biz bu röportajı yaptığımız sırada. Tepkinin farklı olacağını, değişik olacağını düşünüyor musun? Yoksa evrensel bir tepki Kesinlikle. mi? Evet, hiç öyle düşünmedim. Defne'nin dediği gibi yani çocuk 2500 yıl önce de çocuktu. Londra'da da çocuk, burada da çocuk. Yani onun için hiç ondan endişem yoktu. Ama şöyle bir şey vardı Londra'daki versiyonda. Çok küçük bir salonda oynuyorlardı. 50 kişilik bir salonda oynuyorlardı. Ve böyle bu dibimizdelerdi çocuklar. Burada hani öyle bir durum yok. Burada daha bir tık daha büyük yerlerde oynuyoruz. Ama yani öyle bir endişem yok dediğiniz gibi ama çok farklıydı oradaki de. Biz de farklı bir şey yaptık. Defne'ye sorduğum soruyu sana da sorayım. Oyunun o içerisindeki o mesajlar, altını çizdiği konular ve bugünden baktığında da hala aynı olması, aslında çok güzel dokunuşlar var. Ya o çocuk odasında izlerken mesela annesinin çığlığını duyan çocuk ve babasıyla tartıştığını duyan özellikle büyük çocuk zaten hemen şiddete meylediyor. Yani ayısını dövmeye, oyuncağını dövmeye başlıyor. Direkt etkiyi görüyoruz zaten. Normalde hiçbirimiz ebeveyn olarak çocuğun odasına girip onu görmüyoruz. Yani o halini görmüyoruz. Aslında bayağı bir başka bir göz olarak da o odada bulunmamızı sağlıyor. Dediğim gibi toplumun pek çok kanayan yarası var. Aslında hepsinden biraz var oyunun içerisinde ve sonu zaten çok sert. Yani sonunu bildiğimiz bir oyunu izliyoruz yine ama o kadar da etkileniyoruz yine her seferinde. Ve özellikle o dövdüğü ayı Jasper'ın oyuncağı. Evet. Jasper'ın oyuncağı, evet. Doğru. Kardeşinin Bak ben bunu oyuncağını atlamışım. şey yapıyor. Evet. Evet. Ve ayı aynı zamanda psikolojide babayı temsil eder. Evet. Ben bilmiyordum. Onun da sebebi Yani- var. Evet. Her Yani orada şey- metafor olarak da o Tabii. boşuna değil ayı Her şey- olması. Her şey Evet. birbirleriyle bağlantılı aslında. Evet.
Evet. Biz fark Bak, ben etmesek de ben onu kaçırmışım. her kapı aynı şey açılıyor. Evet mesela. O da yani ayı olduğu ve onun bir babayı temsil ettiği. Ya onu ben genel bir şiddet olarak yorumladım ama bayağı spesifik babaya bir Evet. tepki. Evet. Yani baba da eve geliyor, çocuklar duyuyorlar dışarıdaki tartışmayı ve şu oğullarımı bir 2 dakika göreyim bile demiyor Evet, yani. evet, Neredeler? Kilitledim. O sorunun cevabını alacak bir kadar bile sormamış. Yani ne kadar çok şey oluyor. Ve tabii yani o kadar güzel kurulmuş ki oyun. An an çocuklar ne tatlı noktasından çocukları kurtarmak istediğin noktaya doğru getiriyor seyirciyi. Evet, evet, aynen öyle. Yani böyle soluksuz izlediğimiz bir oyundu. Hepinizin ellerine sağlık çocuklar. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ama son şeyi de sorayım. Şimdi siz sahne tozunu yuttunuz. İkiniz ilk kez yuttunuz. Siz yutmuştunuz. Yok, Senin Burak'la- tecrüben Burak- var. Evet. Burak'la Tarık Evet. daha önce oynamışlar. Ben Ayaz'da ilk defa. Dolayısıyla bundan sonra zaten ben oyunculuğa devam edeceğinizi düşünüyorum. İçinde artık tiyatronun da olacağını düşünüyorum. Tiyatrodan da vazgeçmeyeceksiniz sanki. Çünkü müthiştiniz gerçekten. Böyle ağzımız açık izledik biz sizi dün akşam. Çalışkan olmaları bence yakalarını bırakmayacak olan şey çalışkan olmaları. Çok Yani çalıştılar değil mi? Çok çalıştılar. Çok belli ama enerjileri. Gerçekten. Yani gerçekten. Ve şey de Okula da demediler gidip bir yani. anda Evet. bunu Hem yapmaları. okula gidiyorlar. Çalışmaktan sıkıldık demediler. Yani dedilerse de profesyonel ortamda bunu dillendirmediler. Yok çok koşarak geldikleri belli anlatışlarından zaten. Gözlerindeki ışık da bir taraftan öyle. Ve sizi biraz yordular mı diye de merak ettim. O enerji, hani o çalışma isteği Kesinlikle. falan. Bir süre sonra Ben- büyüğü yorar çünkü. Ben bir yaşlandım yani. Kesin bu yani. Bir daha düşünüyor musun böyle bir oyun yapmayı? Şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Ama yok ya, çocuklarla çalışmayı gerçekten çok sevdim bu arada, o Evet. ayrı. Yani böyle bir sonraki oyunumda şey düşünebilirim. Yani şuraya bir çocuk karakter eklense mi acaba falan diye. Hakikaten çok çok eğlenceliydi yani. Bence onlarla zaten senin yapabildiğin, bunu yapabilmiş olman başka yönetmenlere ve yapımlara çok ciddi cesaret verecek. Yapılabilir bir şey olduğunu, ama yapılabilecek mi her yerde onu göreceğiz. Evet. Ama evet. Türkiye'de bir ilk olmuştu değil mi? İran'ın yaptığı büyük bir şey yani. Yani galiba müzikal bilmiyorum ki. değil, Bence büyüklerin çoğunlukta olduğu bir prodüksiyon değil. Çocukları aldılar götürüyorlar. Evet. Çok uğraştın, yoruldun ama ileride bu yorgunluğu hatırlamayacağını düşünüyorum. Ben hiç yorulmadım mesela bu açıdan. Biz zaten yorulmadık. Biz sadece eğlendik. Evet. Burada Defne, anne olmanın katkısı oldu mu? Hani Oldu. tecrübe var neticede Şöyle evden. yani arada böyle 3 kez söyledik, 5 kez daha, 35 kez daha söyleyeceksiniz dediğim anlar oldu ama bu işin doğalı yani. Evet. Dolayısıyla aslında yani evet o bir yorgunluk ama bir yandan işte insan normalde de hani döndüğünde yorgunluğu hatırlamıyor ya, yoksa Evet. mümkün değil hiçbirimizin yapması. Bence o da öyle bir şey. Bence ileride sen de çok hatırlamayacaksın o yorgunluk kısmını. Yani kolay değildi, hatırlayacaksındır da. Evet, ama çok ayrıntı hatırlanmayacaktır. Yani. Bir de o kadar güzel bağınız var ki, mesela Defne seninle ayrı, Hira seninle ayrı bağlar kurulmuş ve inanılmaz bir şey var. Sahiplenme durumu da var. Yani siz onları zaten sahipleniyorsunuz ve çok destekliyorsunuz da, ama onların da size karşı aynı böyle bir sarılma durumu Ya var çok yani canı gönülden. başarılı rol arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, ofis arkadaşlarım hepsi yani. Hiç bu kadar genç olmuş muydu çevrende mesela Yani arkadaşların? çocuğum, anne oynadığım için tabii oluyor ama bu kadar uzun süre geçirmek başka bir şey. Evet. Bir şey üzerinde uğraşarak, sadece oynadığımız anlarda değil, onun dışında üzerine konuşmak üzere görüşmek, o çok başka bir şey. Evet, gerçekten öyle. Başka oyun üzerinde çalışıyor musun Dira? Hem çünkü sen çeviride yapıyorsun, yönetmenlikte yapıyorsun, kısa filmde çekiyorsun. Var mı? Şimdi şu anda Şu an sadece bu. hiçbir şey, evet, hiçbir şey üstüne düşünmüyorum. Ama Tatil yapacaksın herhalde evet evet artık. evet. 2,5 aylık maraton, en azından prova sürecinden bahsediyorum. Daha uzun var tabii bunun arkada ama. Ellerinize sağlık. Neticede farklı bir oyun izliyoruz, güzel bir oyun izliyoruz. Meseleye buradan bakmak çok enteresandı. O Türkiye'ye geldiği için ayrıca çok kıymetli. Bir de yeni sinemaya, tiyatroya, tabii ki dizilere, yapımlara da genç oyuncu yetiştirdiniz, yetiştiriyorsunuz bence.
Ve çok da güzel keşifler. Hepsi muhteşem. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Evet, Aysun Özde Başka Şeyleri izlediniz. Beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Medya'yı da önümüzdeki 28 Kasım'da 5 Aralık'ta izleyebilirsiniz. İleriki tarihleri de Medya Oyun Official'dan takip edebilirsiniz. Mutlaka izleyin. Çok beğeneceksiniz.